Bu anlatı, Dr. James Hardcastle'ın belgeleri arasında bulundu. Kendisi, 4 Şubat 1908 tarihinde, henüz 36 yaşındayken, Güney Kensington'daki Coventry Flats, Upper Cup adresinde, fitizis hastalığından hayatını kaybetti. Onu en yakından tanıyanlar, bu özel ifade hakkında herhangi bir fikir bildirmeyi reddettiler. Ancak hepsi, oy birliğiyle tek bir şeyi savundu, Dr. Hardcastle. Zihinsel olarak son derece aklı başında, tamamen bilimsel düşünen bir adamdı. Hayal gücünden bütünüyle yoksundu. Ve böylesine olağan dışı, anormal bir olaylar zincirini kendi kafasından uydurmuş olması imkansızdı. Söz konusu kağıt, bir zarfın içindeydi. Belgenin üzerinde aynen şu yazıyordu. Geçen yılın baharında, Kuzeybatı Derbyshire'daki Miss Ellerton çiftliği yakınlarında gerçekleşen olaylara dair kısa bir durum anlatımı. Zarf tamamen mühürlüydü ve diğer tarafına, kurşun kalemle şöyle bir not düşülmüştü. İlginizi çekebilir, belki de acıtabilirsiniz ki, bu inançsızlık, hikayemle tanıştığın hikaye, ağzımı açmamı engelledi. Konuya tekrar geldim. Bu kaydı ölümümden sonra bırakıyorum. Ve belki yabancılar, bana benimden daha fazla güven duyabilir. Soruşturma, bu Seaton'ın kim olabileceğini ortaya çıkaramadı. Eklemek isterim ki, ölenin Ellerton's Farm'a ziyareti ve generalin oradaki alarmın doğası, onun özel açıklaması dışında, kesinlikle yerleşti. Bu ön sözle onun anlatımını ekliyorum. Tam da bıraktığı gibi, günlük şeklindedir, bazı girişler genişletildi, bazıları ise silindi. 17 Nisan. Şimdiden bu harika, yüksek havanın faydasını hissediyorum. Ellerton çiftliği 1420 feet yükseklikte yer alıyor deniz seviyesinden. Bu yüzden iklim serinletici olabilir. Alışılmışın ötesindeki sabah öksürüğümden çok az rahatsızlık hissediyorum. Taze süt ve ev yapımı kuzu eti gibi her imkanım var. Ağırlık alıyorum. Sanırım Saunders'ın memnun olacak. 2 Miss Ellerton büyüleyici ve nazik. 2 sevgili, küçük, çalışkan yaşlı kız. Tüm kalbini göstermeye hazır olan bu hastaya. Bir eşi ve çocukları bile dışarı çıkmış olsa daha yabancı olamazdı. Gerçekten, yaşlı kız çok faydalı bir kişi, topluluğun yedek kuvvetleri. Gereksiz kadından bahsediyorlar. Ama zavallı gereksiz adam, onun nazik varlığı olmadan ne yapardı? Bu arada, sadelikleriyle sebebi çok hızlı ortaya çıkardılar. Saunders'ın çiftliklerini neden önerdiğini anladım. Profesör kendini sıralıyor ve gençliğinde korkutmaktan çekinmediğine inanıyorum. Tam da bu tarlalarda kargaları. Burası çok yalnız bir yer ve yürüyüşler son derece manzaralı. Çiftlik, düzensiz bir zeminin dibinde uzanan otlak arazisinden oluşmaktadır. Vadi, her iki tarafta da kayadan oluşmuş muhteşem kireç taşı tepeler bulunmaktadır. O kadar yumuşak ki ellerinizle koparabilirsiniz. Tüm bu ülke boş. Devasa bir çekiçle vurabilirseniz patlar. Bir davul gibi. Ya da belki tamamen çöküp büyük bir şeyi ortaya çıkarır, yeraltı denizini. Kesinlikle büyük bir deniz olmalı. Çünkü her tarafta dereler dağa akar ve bir daha asla ortaya çıkmaz. Kayaların arasında her yerde boşluklar var. İçinden geçerken bulursunuz kendinizi büyük mağaralarda. Derinliklere doğru saran dünyayı. Küçük bir bisiklet lambam var. Bu benim için sürekli bir sevinç. Onu bu garip yalnızlıklara taşımak. Ve harika gümüşü görmek. Işığını sarkıtlara fırlattığımda yüksek çatıları örten siyah etki. Lambayı kapatırsan, en karanlık karanlıkta olursun. Açın. Geceler gecelerinden bir sahne geliyor. Ama dünyada böyle garip bir açıklık var. İçinde özel bir ilgi alanıdır. Çünkü bu doğanın değil, insanın işidir. Buraya geldiğimde Blue John'u hiç duymamıştım. Bu, güzel mor tonlu tuhaf bir minerale verilen isimdir. Dünyanın sadece bir ya da iki yerinde bulunuyor. Çok nadirdir ki, sıradan bir Blue John vazosu büyük bir fiyata satılırdı. Romalılar, olağanüstü içgüdüleriyle bunu bu vadide buldu. Ve derinlemesine, yatay bir kuyu açtı dağ yamacına. Madenlerinin açılışına Blue John Gap denmiştir. Boşluk, kayada temiz bir kemer, ağzı çalılarla kaplanmış. Roma madencilerinin kestiği güzel bir geçit. Ve büyük, suyla aşınmış mağaralardan bazılarıyla kesişiyor. Böylece içeri girdiğinizde, Blue John Gap'te adımlarını işaretlesen ve iyi bir mum deposu geçirsen iyi olur. Yoksa gündüz ışığına geri dönemeyebilirsin yine. Henüz derinlemesine incelemedim. Ama tam da bugün kemerli tünelin ağzına ve karaya doğru bakmaya ötesinde bir ara verdim.
Sağlığım geldiğinde kendini adayacağıma yemin ettim. O gizemli derinlikleri keşfetmek ve öğrenmek için biraz tatil yapacağım. Romalıların Derbyshire tepelerine ne kadar ilerlediğini ben de bilmek istiyordum. Bu ülkelilerin ne kadar batıl inançlı olduğu garip. Düşünmeliydim genç Armitage'den daha iyi bir şey. Çünkü biraz eğitimli bir adam. Karakteri ve hayatındaki konumuna göre çok iyi bir adamdı. Ben Blue John Gap'te dururken sahayı karşıdan bana geldi. "Peki, doktor," dedi, "zaten korkmuyorsun." "Korkuyorum," cevap vermedim. "Neyden korkuyorum?" "Onun," dedi, baş parmağını siyah kasaya doğru sallayarak. "Mavi John mağarasında yaşayan terör. Yalnız bir kırsalda bir efsanenin ortaya çıkması ne kadar absürt derecede kolay." Garip inancının nedenlerini sorguladım. Görünüşe göre zaman zaman tarlalardan koyunlar kayıp oluyor. Taşınıyormuş Armitage'a göre bedensel olarak uzaklara. Uzaklaşabileceklerini, kendi istekleriyle dağların arasında kaybolduklarını söyledim. Bir açıklamayı dinlemedi. Bir keresinde kan ve birkaç tutam yün bulunmuştu. Bunu da işaret ettim, tamamen doğal bir şekilde açıklanabilir. Ayrıca, koyunların kaybolduğu geceler her zaman çok karanlık ve bulutluydu. Ay olmadığı geceler. Buna açıkça karşılık verdim. Bunlar sıradan bir koyun hırsızının doğal olarak tercih ettiği gecelerdir. İşleri için, bir keresinde duvarda bir boşluk açılmıştı ve bazı taşlar uzun bir mesafeye dağılmıştı. Yine insan işbirliği. Bence öyle. Sonunda Armitage tüm argümanlarını anlatarak kazandı. Bana gerçekten yaratıcı duyduğunu söyledi. Hatta herkesin duyabileceğini, Gap'te yeterince kalan kişilerin dinleyebileceğini söyledi. Uzaklardan bir kükreme vardı. Devasa bir cüsseye sahip. Buna gülümsemekten kendini alamıyordum. Biliyordum. Yeraltı suyundan çıkan garip yankılar bunlar. Kireç taşı oluşumunun uçurumları arasında yer alan sistem. Aman, inanmamak Armitage'ı rahatsız etti. Döndü ve beni bıraktı. Biraz ani bir şekilde. Ve şimdi tüm işin tuhaf noktası geliyor. Ben mağaranın ağzına yakın durup zihnimde çeşitli şeyleri döndürürken, Armitage'ın ifadelerini ve ne kadar kolay açıklanabileceğini yansıtırken, aniden, yanımdaki tünelin derinliğinden, oradan olağanüstü bir ses çıktı. Bunu nasıl tanımlayayım? Öncelikle, çok uzakta, çok aşağıda görünüyordu. Dünyanın derinliklerinde. İkincisi, mesafe önerisine rağmen çok gürültülüydü. Son olarak, ne bir patlama ne de bir çöküş. Örneğin düşen su veya yuvarlanan kayayla ilişkili bir şey değildi. Ama yüksek bir inleme gibiydi. Titreyen ve titreyerek, neredeyse kişneme gibi, bir at gibi, kesinlikle çok dikkat çekici bir deneyimdi. Ve bir anlığına itiraf etmeliyim ki, Armitage'ın kelimeleri aklıma geldi. Blue John Gap'in yanında yarım saat ya da daha fazla bekledim. Ama ses geri gelmedi. Sonunda tekrar çiftlik evine döndüm. Yaşananlardan oldukça şaşkın. Kesinlikle yapacağım. Gücüm geri geldiğinde o mağarayı keşfedeceğim. Elbette, Armitage'ın açıklaması tartışmaya çok saçma. Ama yine de bu kulağa kesinlikle çok garip geliyordu. Yazarken hala kulaklarımda çınlıyor. 20 Nisan. Son 3 günde birkaç sefer yaptım Blue John Gap'e. Ve hatta kısa bir mesafeye kadar ilerledim. Ama benim bisiklet feneri o kadar küçük ve zayıf ki kendime pek güvenmeye cesaret edemiyorum. Uzaklarda, işi daha sistematik yapacağım. Hiçbir ses duymadım, hiç yok. Ve neredeyse bazılarının kurbanı olduğuma inanıyordum. Belki de Armitage'ın konuşmasından kaynaklanan bir halüsinasyon. Of, tabii ki tüm fikir saçma. Ve yine de itiraf etmeliyim ki, mağaranın girişindeki çalılıklar, sanki bazı ağır yaratık onları zorla geçmiş gibiydi. Ben de keskin bir şekilde ilgilenmeye başladım. Bayan Ellerton'lara hiçbir şey söylemedim. Çünkü onlar zaten oldukça batıl inançlı. Ama birkaç mum aldım ve kendim araştırmak istiyorum. Bu sabah gözlemledim ki, sayısız koyun yünü tutamı arasında, mağaranın yakınındaki çalılıklarda bir tane vardı. Kanla bulanmış gibi. Tabii ki aklım bana koyunların dolaşırsa öyle kayalık yerlere gireceğini, kendilerini yaralayabileceğini söylüyor. Ama yine de, bir şekilde o kırmızı sıçrama bana aniden şok verdi. Ve bir anlığına kendimi eski Roma kemerinden dehşet içinde geri çekilirken buldum. Siyah derinliklerden kokulu bir nefes sızıyor gibiydi. Gerçekten isimsiz bir şey. Korkunç bir şey olabilir miydi? Varlık. Aşağıda pusuda mıydı? Bunu yapamaz olmalıydım. Gücümün günlerinde böyle duygular olmazdı. Ama insan daha da gerginleşiyor. Ve sağlığı sarsıldığında hayal kuruyor.
Şimdilik kararlılığımda zayıfladım ve ayrılmaya hazırdım. Eski madenin sırrı, varsa, sonsuza dek çözülmemiş kalacak. Ama bu gece ilgim geri döndü. Ve sinirlerim daha da sakinleşti. Yarın bu konuya daha derinlemesine gireceğime güveniyorum. 22 Nisan. Elimden geldiğince doğru bir şekilde yazmaya çalışayım dünün olağanüstü deneyimini. Öğleden sonra başladım ve Blue John Gap'e doğru ilerledim. Şüphelerimi itiraf ediyorum. Derinliklerine bakarken geri döndüm. Ve keşke bir şey getirseydim diye düşündüm. Keşfimi paylaşmak için bir arkadaş. Son olarak, kararlılıkla mumumu yaktım, çalıların arasından geçtim ve kayalık kuyuya indim. Zemin yaklaşık 50 feet kadar keskin bir açıyla aşağı indi. Kırık taşlarla kaplıydı. Oradan uzun, düz bir yol uzanıyordu. Katı kayada kesilmiş bir geçit. Ben jeolog değilim. Ama bu koridorun kaplaması kesinlikle kireç taşından daha sert bir malzemeden oluşuyordu. Çünkü gerçekten alet işaretlerini görebildiğim noktalar vardı. Eski madenciler kazılarında taze kalmışlardı. Sanki taze olmuşlardı, dün bitmiş gibi. Bu garip, eski dünya koridorunda sendeledim. Zayıf bir alev, etrafıma loş bir ışık dairesi oluşturuyordu. Bu da daha tehditkar ve belirsiz olan ötesindeki gölgeleri ortaya çıkarıyordu. Sonunda bir noktaya geldim. Roma tünelinin suya kaplı bir mağaraya açıldığı yere. Devasa bir mağaraya açılıyordu. Uzun, beyaz kireç buz sarkıtlarıyla dolu bir salon. Bu merkez odasından bir dizi pasajın yeraltı akarsuları yerin derinliklerine doğru sarıldı. Ben orada durup geri dönmem daha mı iyi? Yoksa cesaret edip bu tehlikeli labirentin içine daha da girsem mi diye merak ederken. Gözlerim ayaklarımın dibindeydi ve dikkatimi güçlü bir şekilde çeken bir şey gördüm. Mağaranın zemininin büyük kısmı kayalarla kaplıydı. Taş ya da sert kireç tabakalarıyla birlikte. Ama bu özel yerde, uzak çatıdan bir damla gelmişti ve bir yumuşak çamur yaması oluşturmuştu. Bunun tam ortasında, devasa bir iz, belirsiz, derin, geniş ve düzensiz. Sanki büyük bir kaya üzerine düşmüş gibi. Ancak yakında gevşek taş yoktu. Değildi. İzlenimi açıklayan bir şey yoktu. Çok büyüktü. Olası herhangi bir hayvan tarafından yaratılamayacak kadar. Ve üstelik sadece bir iz vardı. Ve çamur o kadar büyüktü ki, makul bir adım atılamıyordu etrafından. O tek işareti inceledikten sonra ayağa kalkarken. Sonra beni çevreleyen siyah gölgelere baktım. Bir an için kalbimin çok hoş olmayan bir şekilde çöktüğünü hissettiğini itiraf ediyorum. Ve elimden geleni yapayım. Mum uzanmış elimde titriyordu. Ancak bunun ne kadar saçma olduğunu düşündüğümde cesaretimi hızla toparladım. Böylesine büyük ve şekilsiz bir işareti bilinen herhangi bir hayvan iziyle ilişkilendirmek İmkansızdı. Bir fil bile bunu üretemezdi. Kararlıydım. Bu yüzden, belirsiz ve anlamsız korkulardan korkmayacağım için keşfime devam ediyorum. Devam etmeden önce bir noktayı iyi not ettim. Duvarda tanıdığım ilginç kaya oluşumu. Roma tünelinin girişi. Bu önlem çok gerekliydi. Çünkü büyük mağara, gördüğüm kadarıyla geçitlerle kesişiyordu. Konumumdan emin oldum ve kendimi muayene ederek güven verdim. Yedek mumlarım ve kibritlerimle yavaşça, kayalık ve mağaranın engebeli yüzeyinde ilerledim. Ve şimdi, öyle ani ve çaresiz bir felaketle karşılaştığım noktaya geldim. Yaklaşık 20 feet genişliğinde bir dere yolumun karşısına geçti. Ve ben kıyı boyunca biraz yürüyüp bir yer buldum. Kuru ayakkabıyla geçebilecek. Sonunda, tek bir kaya parçasına geldim. Ortaya yakın bir kaya. Bir adımla ulaşabiliyordum. Ancak tesadüfen kaya kesilmiş ve üst kısmı ağır hale getirilmişti. Derenin akıntısı onu öyle bir koymuştu ki. Ben üzerine basıp hareket ettiğimde kaya eğildi. Beni buz gibi suya attı. Mumum söndü. Ve kendimi tam bir karanlıkta dolaşırken buldum. Maceramdan hiç eğlenmeyerek tekrar ayağa kalktım. Mum elimden düşmüştü ve derede kaybolmuştu. Ama cebimde 2 tane daha vardı. Bu yüzden önemi yoktu. Birini çıkardım, hazırdı. Kibrit kutumu çıkarıp yaktım. Sadece. Sonra konumumu fark ettim. Kutu düşüşümde ıslanmıştı. Nehirde. Kibritleri yakmak imkansızdı. Soğuk bir el kalbime sarıldı. Pozisyonumu fark ettim. Karanlık, şeffaf ve korkunçtu. O kadar tam bir şeydi ki. Elini yüzüne kaldırdığında, sanki sağlam bir şeye bastırmak istersin. Ayağa kalktım yine de. Ve bir çabayla kendimi toparladım. Yeniden inşa etmeye çalıştım aklımda mağaranın zemininin haritasını. En son gördüğüm gibi. Ah!
Zihnime yerleşen yönler yüksek seviyedeydi. Duvarda ve dokunulduğunda bulunamazdı. Yine de hatırladım yanların genel olarak nasıl yerleştirildiğini. Ve umuyordum ki, ellerimle arayarak sonunda Roma tünelinin açılışına varmalıyım. Çok yavaş hareket ederek ve sürekli kayalara çarparak bu çaresiz arayışıma çıktım. Ama çok kısa sürede bunun ne kadar imkansız olduğunu fark ettim. O siyah, kadifemsi karanlık. Bir anda tüm yön duygunuzu kaybettirir. Ben daha bir düzine adım atmadan, nerede olduğumu tamamen şaşırmıştım. Duyulan tek ses olan derenin dalgalanması bana nerede olduğunu gösteriyordu. Ama kıyısından ayrıldığım anda tamamen kayboldum. O mutlak karanlıkta geri dönme fikri. Kireç taşı labirentinden. Açıkça imkansız bir şeydi. Bir kayanın üzerine oturdum ve talihsiz durumumu düşündüm. Blue John madenine gelme fikrimi kimseye söylememiştim. Ve bir arama ekibinin peşimden gelmesi pek olası değildi. Bu yüzden tehlikeden kurtulmak için kendi kaynaklarıma güvenmeliydim. Tek bir umut vardı. O da kibritlerin kurumasıydı. Düştüğümde nehre, sadece yarım ıslanmıştım. Sol omzum suyun üzerinde kalmıştı. Kibrit kutusunu aldım, bu yüzden sol koltuk altıma koydum. Mağaranın nemli havası vücudumun ısısıyla dengelenebilirdi. Ama yine de uzun saatler boyunca ışık almayı umamayacağımı biliyordum. Bu arada başka çaresi yoktu. Beklemekten başka. Şansım var. Cebime birkaç bisküvi koymuştum çiftlik evinden ayrılırken. Bunları şimdi yuttum. Ve berbat akarsudan su içtim. Tüm bu talihsizliklerin sebebi olan dereden. Sonra kayaların arasında rahat bir yer bulmak istedim. Sırtım için destek alabileceğim bir yer bulduktan sonra bacaklarımı uzattım ve kendimi beklemeye ayarladım. Berbat derecede nemli ve soğuktu. Ama kendimi neşelendirmeye çalıştım. Modern bilimin açık pencereleri ve yürüyüşleri önerdiği, hastalığım için hava durumunu düşündüm. Yavaşça, monoton uğultu tarafından yatıştırıldım derenin. Ve mutlak karanlıkta huzursuz bir uykuya daldım. Bu ne kadar sürdü, bilemem. 1 saat sürmüş olabilir. Birkaç kişi için de öyle gelmiş olabilir. Birden, taş kanepede doğrulup oturdum. Her bir sinirim heyecanla gerilmişti ve bütün duyularım tamamen tetikteydi. Her şeyin ötesinde. Sanırım bir ses duymuştum. Bazıları guruldamadan çok, belirgin bir su akıntısını andırıyordu. Geçip gitmişti ama yankısı hala kulağımdaydı. Arama ekibi miydi acaba? Kesinlikle bağırdım. Ve beni uyandıran bu ses ne kadar belirsiz olursa olsun. İnsan sesinden çok ama çok farklıydı. Kalp çarpıntıları içinde oturuyordum ve neredeyse hiç nefes almaya cesaret edemiyordum. İşte yine oradaydı. Ve tekrar. Şimdi ise. Kesintisiz. Bu bir basamaktı. Evet, kesinlikle canlı bir yaratığın ayak basışlarıydı. Ama ne tuhaf, ne ürkütücü bir adımdı bu. Süngerimsi ayaklarla taşınan devasa bir ağırlığın bıraktığı bir izlenim. Boğuk, ama kulakları dolduran çınlatıcı bir ses. Karanlık, her zamanki gibi zifiri ve tamdı. Fakat basışlar düzenliydi, kararlıydı. Ve bu ses, her şeyin ötesinden bana doğru geliyordu. Derim buz kesti, saçlarım diken diken oldu. O sabit ve ağır ayak sesleri. Orada bir yaratık vardı ve ilerleme hızına bakılırsa, bu karanlığa kesinlikle hakimdi. Kayanın üzerine çömeldim, adeta taşla bir olmaya, kendimi ona gizlemeye çalıştım. Basamaklar daha da yaklaştı. Sonra durdu. Ve hemen ardından yüksek bir yalama ve guruldama sesi duydum. Yaratık dereden su içiyordu. Sonra yine sessizlik, derin, uzun burun çekmeler. Ve muazzam bir ses ve enerjiyle çıkarılan kıkırdamalar. Kokumumu yakalamıştı, kendi burun deliklerime bile alçak, tiksindirici, kötü bir koku geldi. Mefitik ve korkunç bir koku. Sonra adımlarını tekrar duydum. Şimdi derenin benim olduğum tarafındaydılar. Yattığım yere birkaç metre mesafedeki taşlar sallanıyordu. Nefes almaya bile cesaret edemeyerek kayama sığındım. Sonra, basamaklar yavaşça geri çekildi. Nehrin karşısına geri dönerken su sıçramalarını duydum. Ve ses, geldiği yöne doğru uzaklaşarak yavaşça kesildi. Uzun süre kayanın üzerinde yattım, hareket edecek kadar bile korkuyordum. Derinliklerden gelen o sesi düşündüm. Mağarayı, Armitage'ın korkularını, çamurdaki o garip ayak izini. Ve şimdi de gerçekten bir şeylerin var olduğuna dair son ve kesin kanıt gelmişti. Akıl almaz bir canavar. Tamamen doğaüstü ve korkunç bir şey. Dağın çukurunda pusuya yatmış gizleniyordu. Doğası veya beden yapısı hakkında en ufak bir fikrim yoktu.
Sadece hem garip bir şekilde hafif hem de devasa olduğunu biliyordum. Aklım ve duyularım içimde amansız bir savaşa tutuşmuştu. Aklım bana böyle şeylerin var olamayacağını söylerken, duyularım var olduğunu haykırıyordu. Sonunda, kendimi bu yaşadıklarımın kötü bir rüyanın parçası olduğuna ve anormal durumumun bir halüsinasyon yarattığına inandırmaya neredeyse hazırdım. Fakat, zihnimdeki son şüphe ihtimalini de söküp atan nihai bir deneyim yaşandı. Kibritlerimi koltuk altından çıkardım, hissettim, tamamen sert ve kuru görünüyorlardı. Kayaların bir çatlağına eğilip birini çaktım. Şansıma, hemen ateş aldı. Mumu yaktım. Korkuyla arkama, mağaranın belirsiz derinliklerine bakarak aceleyle Roma geçidi yönüne doğru İlerledim. Devasa izi gördüğüm çamurlu bölgeden geçiyordum. Şimdi onun önünde şaşkınlık içinde kala kaldım. Çünkü yüzeyde birbirine benzeyen devasa boyutta 3 iz vardı. Düzensiz konturları ve derinlikleri, üzerlerinden geçen ağır yükü açıkça gösteriyordu. İşte o an, muazzam bir korku dalgası üzerimden geçti. Eğilip elimle mumun ışığını gölgeledim. Korkuyla kayalık kemere doğru koştum. Hızla yukarı tırmandım, hiç durmadım. Yorgun ayaklarım ve nefes nefese kalan ciğerlerimle taş eğimden yukarı koştum. Çalıların karmaşasını aştım ve kendimi yıldızların huzurlu ışığı altında yumuşak çimenlerin üzerine fırlattım. Yorgunluktan bitmiştim. Saat 3'te çiftlik evine vardım. Bugün, bu muazzam maceramdan sonra hala tamamen gerginim ve titriyorum. Henüz bunu kimseye söylemedim. Bu konuda temkinli hareket etmeliyim. Buradaki zavallı, yalnız kadınlar ya da eğitimsiz yerliler kendi deneyimlerimi anlatsam ne düşünürdü ki? Beni anlayabilecek ve tavsiye verebilecek birine gitmeliyim. 25 Nisan, inanılmaz mağara maceramdan sonra 2 gün boyunca yatakta yattım. İnanılmaz, sıfatını çok bilinçli kullanıyorum. Çünkü o zamandan beri beni diğerinden çok daha fazla şoke eden bir deneyim yaşadım. Bana tavsiye verebilecek birini aradığımı söylemiştim. Birkaç mil ötede pratik yapan bir doktor. Mark Johnson var. Elimde Profesör Saunders'ından bir tavsiye mektubu vardı. Araba sürecek kadar güç topladığımda ona gittim ve yaşadığım tüm o garip deneyimi anlattım. Beni dikkatle dinledi. Sonra dikkatlice muayene etti, reflekslerime ve göz bebeklerime özel bir dikkat gösterdi. İşini bitirdiğinde maceramı tartışmayı reddetti. Bunun kendisini ilgilendiren bir konu olmadığını söyledi. Ama Castleton'da yaşayan bir Bay Picton'ın kartını verdi. Tavsiyesi şuydu, hemen ona gitmeli ve hikayeyi tıpkı kendisine anlattığım gibi anlatmalıymışım. Danışmanıma göre, tam da bana yardım etmeye son derece uygun bir adamdı. Bu yüzden istasyona gittim ve yaklaşık 10 mil uzaklıktaki o küçük kasabaya doğru ilerledim. Bay Picton, kasabanın dış çevresindeki önemli bir binanın kapısında sergilenen pirinç levhasına bakılırsa, oldukça önemli bir adam gibi görünüyordu. Zilini çalmak üzereydim ki, zihnime bir şüphe düştü. Durdum. Komşu bir dükkana geçerken arkadaki adama Bay Picton hakkında bir şey bilip bilmediğini sordum. Neden olmasın, dedi adam. Kendisi Derbyshire'ın en iyi deli doktorudur ve akıl hastanesi de tam oradadır. Kısa süre sonra Castleton'ın tozunu ayaklarımdan nasıl silkip fırlattığımı ve çiftliğe döndüğümü hayal edebilirsiniz. Kendi dar görüşlerinden başka bir şeyi göremeyen, henüz kendi köstebek yuvalarının ötesindeki yaratımları hayal edemeyen tüm o üretkenlikten uzak pedantları lanetledim. Sonuçta, artık daha sakin olduğuma göre itiraf edebilirim ki, Armitage'a, Doktor Johnson'ın bana gösterdiği kadar bile sempati duymamışlardı. 27 Nisan, öğrenciyken cesur ve girişimci bir adam olarak ün kazanmıştım. Coldbridge'de bir hayalet avı olduğunda, o perili evde gecelemiş olan bendim. İlerleyen yıllar mı, sonuçta sadece 35 yaşındayım, yoksa geçirdiğim bu fiziksel hastalık mı beni bu hale getirdi? Düşündüğümde kalbim ürperiyor. Tepedeki o korkunç mağara ve orada devasa bir şeyin saklandığına dair o kesinlik. Ne yapmalıyım? Gün içinde bu sorumu kendi içimde tartışmadığım tek bir saat bile yok. Hiçbir şey söylemezsem, gizem hala çözülmemiş kalacak. Bir şey söylersem, o zaman 2 seçeneğim var. Ya tüm kırsal alanda panik yaratacak çılgın bir alarm. Ya da beni doğrudan akıl hastanesine gönderebilecek tam bir inançsızlık. Genel olarak bence en iyi yolum beklemek ve yeni bir sefere hazırlanmaktır. Ama bu kez, öncekinden daha bilinçli ve daha iyi düşünülmüş bir plan olmalı.
İlk adım olarak Castleton'a gittim ve birkaç temel eşya edindim. Örneğin, büyük bir asetilen feneri. Ve bir diğeri için, iyi bir çift namlulu spor tüfeği. Tüfeği kiraladım ama bir düzine ağır av kartuşu satın aldım. Bunlar bir gergedanı bile yere indirebilecek güçte. Şimdi Troglodit dostum için hazırım. Bana biraz daha sağlık verin. Ve onunla nihai bir sonuca varmaya çalışacağım. Ama o kim? Ve nedir? Ah, benimle uyku arasında duran tek soru bu. Kaç tane teori oluşturuyorum, sonra her birini sırayla çöpe atıyorum. Hepsi tamamen akıl almaz şeyler. Ama yine de, o çığlık, o devasa ayak izi, mağarada yanı başımda atılan o adımlar. Hiçbir mantık bunların ötesine geçemiyor. Aklıma ejderhaların ve eski dünya efsanelerindeki canavarların hikayeleri geliyor. Onlar, belki de düşündüğümüz kadar masal değildi. Bütün bunların altında yatan bir gerçek olabilir mi? Ve ben, bütün ölümlüler arasında, bunu ifşa etmek için seçilen tek kişi miyim? 3 Mayıs, birkaç gündür İngiliz baharının o aldatıcı havası altındayız. Ve bugünlerde, gerçek ve karanlık anlamını benden başka kimsenin kavrayamayacağı gelişmeler yaşandı. Son zamanlarda bulutlu ve aysız geceler geçirdiğimizi söylemeliyim. Ki bu gecelerde, benim bilgilerime göre koyunlar kaybolmaya başladı. Koyunlar kayboldu. Miss Ellerton'ın 2 tanesi, Catwalk'taki eski Pearson'ların bir tanesi ve M.R.S. Moulton'ın koyunlarından biri. Toplamda 4 koyun, 3 gece içinde yok oldu. Onlardan en ufak bir iz bile kalmadı. Kırsal bölge ise çingeneler ve koyun hırsızları hakkındaki söylentilerle çalkalanıyor. Ama bundan çok daha ciddi bir şey var. Genç Armitage da kayboldu. Çarşamba günü erken saatlerde Bozkır evinden ayrıldı ve o zamandan beri kendisinden haber alınamadı. O, kimseye bağlı olmayan bir adamdı, yani yokluğunun yarattığı his normalde olduğundan daha az. Halk arasındaki yaygın açıklama, borçlu olduğu ve ülkenin başka bir bölgesinde iş bulduğu yönünde. Yakında eşyalarını isteyeceği bir mektup yazacakmış. Ama benim ciddi şüphelerim var. Muhtemelen çok daha olası değil mi? Son koyun trajedisinin, onu bazı adımlar atmaya zorlamış olması ve bunun da kendi yıkımıyla sonuçlanmış olması. Örneğin, yaratığı beklerken dağların derinliklerinde onun tarafından götürülmüş olması, medeni, 20. yüzyılın bir İngilizi için ne kadar akıl almaz bir kader. Ama yine de bunun mümkün, hatta muhtemel olduğunu hissediyorum. Fakat bu durumda, hem onun ölümünden hem de olabilecek başka herhangi bir kazadan ne kadar sorumlu olacağım? Zaten sahip olduğum bu bilgiyle bir şeylerin yapıldığını görmek ya da gerekirse bunu kendim yapmak. Kesinlikle benim görevim olmalı. Bu yüzden, bu sabah yerel karakola gittim ve hikayemi anlattım. Müfettiş hepsini büyük bir deftere kaydetti ve beni takdire şayan bir ciddiyetle uğurladı. Fakat, bahçe yolundan aşağı inerken arkamdan patlayan bir kahkaha duydum. Şüphesiz ki ailemize anlatacağı yeni bir macera çıkmıştı. 10 Haziran, bunu, hayatımın son 6 haftasından sonra. Yatakta yaslanmış halde bu günlüğe yazıyorum. Hem zihnen hem de bedenen korkunç bir şok yaşadım. Bir insanın daha önce nadiren tecrübe edebileceği türden bir durumdu bu. Ama sonuma ulaştım. Tehlike geçti. Mavi Com geçidinde yaşayan o dehşet geride kaldı ve bir daha asla geri dönmeyecek. En azından ben, kırılmış bir sakat olarak, toplumun iyiliği için üzerime düşeni yaptım. Şimdi olanları olabildiğince açık bir şekilde anlatayım. 3 Mayıs Cuma gecesi karanlık ve bulutluydu. Tam da canavarın dışarı çıkacağı bir gece. Saat 11 civarında çiftlikten çıktım. Fenerim ve tüfeğim yanımdaydı. Çıkmadan önce yatak odamdaki masanın üzerine bir not bırakmıştım. Eğer kaybolursam, Gap yönüne doğru arama yapılması gerektiğini yazmıştım. Roma kuyusunun ağzına doğru yürüdüm. Girişteki kayaların arasına yerleştim, fenerimi kapattım ve elinde tüfeği hazır. Büyük bir sabırla bekleyen bir adama dönüştüm. Hüzünlü, kasvetli bir nöbetti. Kıvrımlı vadinin aşağısına doğru çiftlik evlerinin cılız ışıklarını görebiliyordum. Chapelle Dei Kilisesi'nin saati çaldığında, ses hafifçe kulağıma geldi. Bu işaretler, bulunduğum konumun ne kadar yalnız olduğunu göstermekten ve korkumu yenmek için daha büyük bir çaba sarf etmem gerektiğini hatırlatmaktan başka bir işe yaramıyordu. İçimden bir ses sürekli çiftliğe dönmemi ve bu tehlikeli görevi sonsuza dek terk etmemi fısıldıyordu. Ama yine de, her insanın ruhunun derinliklerinde öyle bir şey yatar ki,
Öz saygısı yüzünden bir kez giriştiği yoldan geri dönmesini imkansız kılar. Bu kişisel gurur duygusu benim kurtuluşum oldu. Doğamın kaçma içgüdülerine rağmen beni orada tutan tek şey buydu. Şimdi mutluyum ki, bana neye mal olursa olsun, erkekliğim en ufak bir leke almadan galip geldi. Uzaktaki kilisede saat 12'yi vurdu. Sonra 1'i, sonra 2'yi. O, gecenin en karanlık saatiydi. Bulutlar alçaktan sürükleniyordu ve gökyüzünde tek bir yıldız bile yoktu. Kayalıklardan bir baykuşun uluması geldi ama rüzgarın hafif uğultusundan başka hiçbir ses kulağıma ulaşmıyordu. Ve aniden, duydum. Tünelin derinliklerinden o boğuk adımlar geldi. Çok yumuşak, ama bir o kadar da ağır. O devasa ayak basışlarının altında taşların tıkırdadığını duyabiliyordum. Yaklaştılar. Bana çok yakınlardaydılar. Girişin etrafındaki çalıların ezilme sesini duydum. Sonra karanlığın içinde loş bir şekilde devasa, canavarca bir karaltı fark ettim. Tünelden hızlı ve çok sessizce çıkan bir yaratık. Korku ve hayranlıkla adeta felç olmuştum. Bunca zamandır beklemiştim, işte şimdi gerçekten gelmişti ve ben bu şoka hazırlıksızdım. Hareketsiz ve nefessiz yatıyordum. O büyük karanlık kütle hızla yanımdan geçti ve gecenin içinde kayboldu. Ama şimdi, onun geri dönmesi için kendimi hazırladım. Uyuyan kırsalda, serbest kalan bu dehşetten bahseden hiçbir ses yoktu. Ne kadar uzağa gittiğini, ne yaptığını ya da ne zaman geri döneceğini kestirmem imkansızdı. Ama bir kez bile sinirlerim gevşememeliydi, tek bir saniye bile boşa gitmemeliydi. Tüfeğimi kayanın üzerine koyarken dişlerimin arasından ant içtim. Ama neredeyse kaçırıyordum. Artık hiçbir yaklaşma uyarısı yoktu. Çünkü yaratık çimenlerin üzerinden geçiyordu. Aniden, karanlıkta sürünen devasa bir gölge gibi o dev kütle tekrar önümde belirdi. Mağaranın girişinde, yine o irade felci geldi. Eğri işaret parmağım tetikte çaresizce takılı kaldı. Ama son bir gayretle kendimi zorladım. Çalılar hışırdayıp, boşlukun gölgesiyle karışmış o canavar yaratık geri çekilirken ateş ettim. Silahın patlama anındaki ışıkta büyük, karmaşık bir kütle gördüm. Solgun gri ve kabarık tüyleri olan, alt kısımları beyaza dönen bir şey. Devasa gövdesi, kısa, kalın ve kıvrımlı bacaklara dayanıyordu. Sadece bir anlık bir bakıştı bu. Ve sonra yaratık aşağı doğru koşarken taşların tıkırtısını duydum. Yuvasına kaçıyordu. Bir anda, zafer dolu bir duygu ve tiksinti korkularımı rüzgara savurdu. Güçlü fenerimi yaktım, tüfeğimi kavradım, kayadan atladım ve peşine düştüm. Canavarı eski Roma kuyusuna kadar takip ettim. Muhteşem lambam önümde parlak, canlı bir ışık seli saçıyordu. Sadece 12 gün önce kullandığım o sarı parıltıdan çok farklıydı. Koşarken önümdeki o büyük canavarı gördüm. Sendeleyerek ilerliyordu ve devasa cüssesi tüm geçidi dolduruyordu. Duvardan duvara kaplamıştı. Tüyleri kaba, solmuş meşe kabuğu gibi görünüyordu. Uzun, yoğun kütleler halinde aşağı sarkıyor ve hareket ettikçe sallanıyordu. Sanki karşımda devasa, kesilmemiş bir koyun vardı. Ama boyut olarak en büyük filden bile daha büyüktü. Genişliği neredeyse yüksekliği kadardı. Şimdi düşündükçe şaşırıyorum. Böyle bir dehşeti yerin derinliklerine kadar takip etmeye nasıl cesaret edebilmiştim? Ama insanın kanı tutuştuğunda ve avı kaçıyor gibi göründüğünde, o eski ilkel avcılık ruhu uyanır ve tüm tedbirler unutulur. Elimde tüfekle, en yüksek hızımda canavarın peşinden koştum. Yaratığın hızlı olduğunu görmüştüm. Şimdi ise ne kadar kurnaz olduğunu yaşayarak öğrenecektim. Onun panik içinde kaçtığını ve sadece peşinden gitmem gerektiğini sanmıştım. Aniden arkasını dönüp bana saldırabileceği fikri heyecanlı beynime hiç girmemişti. Hızla indiğim geçidin büyük bir merkezi mağaraya açıldığını daha önce anlatmıştım. Canavarın izini kaybetme korkusuyla oraya doğru koştum. Ama o, kendi izinden geri dönmüştü. Ve bir anda yüz yüze geldik. Fenerin parlak beyaz ışığında beliren o görüntü, beynime sonsuza dek kazındı. Arka bacaklarının üzerine kalkmıştı. Tıpkı bir ayı gibi üzerimde dikiliyordu. Devasa, tehditkar. Hayal gücüm bile bana böyle bir kabus sunmamıştı. Ayı gibi yükselmişti dedim. Gerçekten de bir ayıyı andırıyordu. Tabii yeryüzünde görülebilecek en büyük ayıdan 10 kat daha büyük bir ayı düşünebilirsiniz. Tüm duruşu, fil dişi beyazı pençeleriyle o büyük, eğri ön bacakları, sert derisi ve ağzı açık. Devasa dişlerle çevrili kırmızı damakları.
Sadece tek bir noktada dünyadaki diğer canlılardan ayrılıyordu. Ve o en kritik anda bile üzerimden bir dehşet ürpertisi geçti, fenerimin ışığında parlayan gözleri. Devasa, dışarı fırlamış, kornea tabakası beyaz ve tamamen kör ampuller. Bir an için o dev pençeler başımın üzerinde sallandı. Bir sonraki an üzerime çöktü. Ben ve kırılan fenerim yere çarptık. Ve sonrasına dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde tekrar Ellertonların çiftliğindeydim. Blue John Gap'teki o korkunç maceramdan 2 gün geçmişti. Görünüşe göre bütün gece mağarada beyin sarsıntısı geçirmiş halde, hiçbir şey hissetmeden yatmışım. Sol kolum ve 2 kaburgam ciddi şekilde kırılmıştı. Sabah notum bulunmuş. Bir düzine çiftçiden oluşan bir arama ekibi toplanmış ve ben bulunup yatak odama geri götürülmüşüm. O zamandan beri yüksek ateş ve deliryum içinde yatıyormuşum. Görünüşe göre yaratıktan hiçbir iz yokmuş. Kör kurşunumun ona isabet ettiğini gösterecek tek bir kan lekesi bile bulunamamış. Kendi durumum ve çamurdaki o izler dışında. Anlattıklarımın doğru olduğunu kanıtlayacak hiçbir şey yoktu. Şimdi 6 hafta geçti ve tekrar dışarıda, güneş ışığının altında oturabiliyorum. Tam karşımda dik bir yamaç var, gri ve şist kaya. Yanında ise Blue John Gap'in açıklığını işaret eden o karanlık yarık duruyor. Ama artık bir terör kaynağı değil. Aşikar ki bir daha asla o uğursuz tünelden garip bir şekil çıkıp insan dünyasına adım atmayacak. Eğitimli ve bilim insanı olan Doktor Johnson ve benzerleri anlattıklarıma gülümseyebilir. Ama kırsalın fakir insanları bu gerçeklikten asla şüphe duymadı. Bilincimin kapalı olduğu ertesi gün, yüzlerce insan Blue John Gap'in etrafında toplandı. Castleton Courier gazetesinin de yazdığı gibi. Muhabirimiz için, ya da o gözü pek maceraperestler için. Hiçbir işe yaramadı. Matlock, Buxton ve diğer bölgelerden gelen beyefendiler için de öyle. İnmek, mağarayı sonuna kadar keşfetmek. Ve en nihayetinde Doktor James Hardcastle'ın olağanüstü anlatısını doğrulamak. Artık imkansızdı. Kırsal halk, işi kendi ellerine aldı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren tünelin girişini kapatmak için durmaksızın çalıştılar. Şaftın başladığı o noktada keskin bir eğim var. Ve o büyük kayalar, onlarca istekli el tarafından tek tek yuvarlandı. Yarığa doğru aşağı itildi. Ve tünel, tamamen mühürlendi. Böylece, bütün ülke genelinde büyük bir heyecana neden olan o karanlık bölüm sona erdi. Ancak yerel görüşler, konu hakkında hala şiddetle bölünmüş durumda. Bir yanda, Doktor Hardcastle'ın bozulan sağlığını ve zihinsel tüberküloz kaynaklı lezyonlarını gerekçe gösterenler var. Onlara göre tüm bunlar, doktorda garip halüsinasyonlara yol açtı. Bu beyefendilere göre olay bir sabit fikirden, bir saplantıdan ibaret. Doktorun tünelden aşağı doğru fütursuzca dolaşması ve kayaların arasına düşmesi, vücudundaki yaralanmaları açıklamak için tamamen yeterli. Öte yandan, o yarıktaki garip yaratıklarla ilgili efsaneler. Zaten birkaç aydır kulaktan kulağa yayılıyordu. Bölgedeki çiftçiler, Doktor Hardcastle'ın anlattıklarını ve bedenindeki o ağır yaraları, kendi şüphelerinin son doğrulaması olarak görüyorlar. Mesele öylece başladı ve öylece kalmaya devam edecek. Çünkü ortada, bize kesin bir çözüm sunabilecek hiçbir şey yok gibi görünüyor. Yaşanan iddia edilen gerçekleri kapsayabilecek bilimsel bir açıklama sunmak, insan zekasının sınırlarını çoktan aşıyor. Belki de Courier gazetesinin bu sözleri yayımlamadan önce temsilcilerini bana göndermesi. Akıllıca bir hareketti. Ben de bu konuyu iyice düşündüm. Başkasının yapma fırsatı bulamadığı gibi, ben de bu anlatının bariz zorluklarını ortadan kaldırabilir. Ve onu bilimsel kabule bir derece daha yaklaştırabilirim. O halde izin verin. Bana göre ne olduğunu açıklayan tek teoriyi. Kendi pahama ulaştığım bu gerçekler dizisini ben yazayım. Benim teorim size inanılmaz derecede imkansız görünebilir. Ama en azından hiç kimse, bunun kesinlikle imkansız olduğunu söylemeye cesaret edemez. Benim görüşüm ve günlüğümde gösterildiği gibi, bu benim kişisel maceramdır. İngiltere'nin bu bölgesinde, kireç taşlarının içinden aşağıya doğru süzülen çok sayıda derenin beslediği, devasa bir yeraltı gölü ya da denizi var. Böyle büyük bir su birikintisinin olduğu yerde, biraz buharlaşma, sis veya yağmur olmalı. Ve elbette bitki örtüsü olasılığı. Bu da gösteriyor ki, tıpkı bitki yaşamı gibi hayvansal yaşam da burada varlığını sürdürmüş olabilir.
Bu tohumlar ve canlı türleri, dünyamızın erken dönem tarihlerinde, yani dış havayla iletişimin çok daha kolay olduğu zamanlarda içeriye taşınmıştı. İşte o zaman bu gizli dünya, kendi florasını ve faunasını geliştirdi. Benim gördüğüm o canavarlar da dahil. Ki bu yaratık, muhtemelen eski bir mağara ayısının yeni çevre koşullarında aşırı derecede büyümesi ve evrimleşmesiyle oluşmuş bir türdü. Sayısız çağ boyunca, içerideki ve dışarıdaki yaratılış ayrı kalmış. Birbirinden giderek uzaklaşmıştı. Sonra, dağın derinliklerinde bir yarık oluştu. Öyle bir yarık ki, bu yaratığın yukarı çıkmasına ve eski bir Roma tüneli aracılığıyla açık havaya ulaşmasına imkan tanıdı. Tüm yeraltı canlıları gibi, o da görme yeteneğini zamanla kaybetmişti. Ancak bu eksiklik, doğa tarafından başka yollarla kesinlikle telafi edilmişti. Kesinlikle yolunu bulmanın bir yöntemini geliştirmişti. Ve geceleri yamaçtaki koyunları avlıyordu. Zifiri karanlık geceleri seçmesine gelince. Teorimin bir parçası da bu, ışık, o yaratığın devasa ve beyaz gözlerine korkunç bir acı veriyordu. Tolerans gösterebildiği tek şey, zifiri karanlık bir dünyaydı. Ve belki de, o korkunç anda yüz yüze geldiğimizde hayatımı kurtaran şey, sadece ve sadece fenerimden yayılan o tek parıltıydı. İşte, bilmeceyi bu şekilde okudum. Bu gerçekleri arkamda bırakıyorum. Açıklayabilirseniz, açıklayın. Ya da onlardan şüphe etmeyi seçiyorsanız, edin. Ne sizin inancınız ne de inançsızlığınız bu gerçekleri değiştirebilir. Ve görevini neredeyse tamamlamış olan birini de asla etkilemez. Böylece, Dr. James Hardcastle'ın tuhaf anlatısı sona erdi.